Bu değil herhalde. Bunu hareketi de yapmış olabilir. Yok abi. Burada ne yok diye sormak lazım. Şimdi Özgür'ü çağıracağım. Özgür'e şöyle bir bakacaksınız. Böylece kızın kendisini gördükten sonra fotoğraflarda ne kadar farklı olabiliyormuş size bırakacağım kararı. Herkese merhaba. Bugün değişik bir video çekelim dedik. Aslında bu YouTube kanalını oluşturma fikrimiz ilk böyle konuşulduğunda bu video fikri vardı. Hatta ilk videoya dönüp bakarsanız göreceksiniz. Böyle insanların işte yüzlerinde nasıl ameliyat olduğunu anlarız. Acaba gerçekten bir estetik var mıdır, yok mudur? Özellikle tanıdığınız yüzlerde bunu değerlendirmek daha da ilgi çekici oluyor. Aslında bunun örnekleri var. Çok fazla yapılmış ama herkesin bakış açısı farklı. Birisinin güzel dediğine ben güzel değil diyebilirim. Sizin bakış açınız farklı. Benim güzel dediğime siz çirkin diyebilirsiniz. Bakalım ben nasıl değerlendireceğim? Ben de merak ediyorum. Daha görmedim fotoğrafları. Şimdi Bridie, tanıştınız Bridie ile bu arada. Bridie bize fotoğraflar seçti. Ben de ilk defa göreceğim bu fotoğrafları ve üzerinde değerlendireceğiz bakalım. Evet, bunu kıyaslayabiliriz. Şimdi açılar farklı. Şimdi bu profesyonel bir organizasyonda güzel ışıkta, güzel kamerayla çekilmiş bir fotoğraf. Yani bu tabii ki daha güzel görünüyor her şey. Ama bu açıdan baktığımda bak mesela burun ucunu düşük görüyoruz. Burada burun ucunu düşük görmüyoruz. Burada gerçekten yaptırdı bu arada bunu. Yok, yapılmış burun ucu da bu kafayı da öne eğsen böyle gözükmez. Yani burada kamera aşağıdan çekmiş farkındaysanız burun deliklerini görünüyor. Açısı daha güzel. Mesela bu burun ucuna çok dokunulmadan yapılmış, eğer yapılmışsa nereden anladın diyeceksiniz. Bakın şu bölgeye hiç dokunulmamış. Şuradaki kıkırdakla buradaki kıkırdak arasında fark var. Yani bir cerrah burun ucunu açıp da düzelttiğinde o farkları da düzeltip aslında simetrik hale getirir. Burada farkındaysanız ortadaki gölge duruyor. Yani şu bölgede çok ciddi bir işlem yapılmadan sadece küçük bir müdahale yapılıp burun ucu yukarı alınıp minik bir kemer törpülenmiş. Kemeri nereden anlıyoruz? Bakın hastanın diyorum, alışkanlık tabii ki. Şuradaki burun sırtı ışıkları gayet natürel, kendi ışıkları, fuziform gelen ışıklar. Burada o ışıklar kaybolmuş. Koruyucu cerrahi dediğimiz şey var ya, hani bahsediyoruz preservation rhinoplasty diye. İşte tam da yeri, onu anlatmak için iyi bir örnek. Koruyucu cerrahide o ışıkları koruyoruz. Çünkü burun sırtını kendi burun sırtından kullanıyoruz kişinin. Törpüleme yapmıyoruz. Bakın burada bir törpüleme yapılmış. O ışıklar dağılmış. 2 tane o ışığı görmüyorum artık burun sırtında. Çok minimal bir cerrahi yapılmış aslında. Minik bir törpü yapılmış. Minik bir burun ucu kaldırma yapılmış. Burun ucunun kendi doğal anatomisine de çok az dokunularak yapılmış. Bir kere burun estetiğini görüyoruz arkadaşlar. Burnun ucundan anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Şurada burun ucunun kenarlarında böyle pinç, mandalla sıkılmış gibi bir görüntü var ya şuradaki gölge. Ben aslında çok sevmiyorum. Yani bir burun estetiği olduğunda bence şu görüntüyü görmemelisiniz. Bakın orta duvar, columella dediğimiz bölüm biraz sarkık ve buralarda gölgeler var. Deri de ince, her şeyi göstermiş. Bütün girinti, çıkıntı, şuradaki bağlantı noktasının ışığı falan filan derken kız güzel. Kızın güzelliğinde sorun yok. Kız güzel ama burun benim süper olmuş diyeceğim bir burun değil işin doğrusu. Burada bir tabii kontür, gördüğünüz gibi yanaklar değişmiş. Nasıl değişmiş bu yanaklar? Biz bişektomi diyoruz. Buradaki yanaktaki yağ dokusunun alınmasıyla yapılıyor bu işlem. Şu bölgede de yapılmış bir dolgu var. Evet, kenarlarda, ama kızın kendi yanakları da zaten dolgun. Yani siz burayı aldığınızda zaten bu hale de gelebilir. Buradaki dolgudan çok emin değilim. Ama buradaki yağ alınmış. Biraz da mankenler tabii kendilerine ait trikleri var. Belki de bu defile sırasında ya da yürüyüş sırasında hareketi de yapmış olabilir kişi. Çünkü yanaklarınızı içeri çektiğinizde o görüntüyü veriyorsunuz. Ya da fotoğraf çektirilirken yapın yanaklarınızı çekin içeriye, sanki biz bir bişektomi yapmış gibi görünebilir. Yani tabii burada kemerimiz gitmiş, burun ucumuz biraz desteklenmiş. Ondan sonra çenede bir mesela hacimimiz var. Çene implantı yapılmış gibi görünüyor burada. Dolgu da bunu sağlar mı? Dolgu da sağlar. Yani bir çene burun uyumu burada daha iyi. Kesinlikle orada bir fark var. Sanki üst dudakta burada ufak dolgumuz da var gibi hissettim ben. Yani burnun gerçek hali buysa, bu fotoğraf doğruysa bence bu açıdan burun son derece natürel, güzel bir burun olmuş. Şu kaşın hali nedir? Aynı kaş burada da devam ediyor. Botoks her zaman kaş kaldırmaz aslında. Bazen de kaş indirmek için kullanıyoruz. Ben olsam burada botoks yapıp şu kaşı indiririm. Yani şu sivri bakışa bence gerek yok. Ama tabii kişinin kendi tercihi. Şimdi bu burunla bu burun aynı değil gibi görünüyor ya. Bence aynı. Işık farkı. Yani böyle bu ışıkta bu açıdan çektiğinizde burun tabanı daha geniş gözükmüş. Bu ışıkla çekildiğinde daha dar gözükmüş. İkisinde de güldüğü için kıyaslamak çok olası. Mesela üst dudağa bakın. Üst dudakta dolgumuz var. Yani burada üst dudak ince bir ip gibiyken burada üst dudak şekillenmiş. Güzel de olmuş. Sanki sol tarafa biraz daha hacim verilse olurmuş. Geldi mi kahveler? Geldim. Verse. Şu sizin. Laktozsuz latte. Laktozsuz latte, tafinat yarım şuruplu. Teşekkürler.
Yok artık. Çok yaş farkı yok bu arada. Hayır tamam da yani. Hayır yaş farkı da takmadın ki. 14 atıyorum. Diğer fotoğraf 17 falan. Abartmıyorum. Burada ne yok diye sormak lazım. Şimdi baştan sona her şey yeniden yapılmış. Yani dişlerini görmüyorum ama büyük ihtimalle dişler de yapılmıştır. Yani dişler de üstlerini bir geçirmiştir. Dudaklar zaten benim söylememe herhalde gerek yok. Burnun da benim söylememe gerek yok. Burun da buradan buraya gelmiş. Kötü de olmamış. Gayet güzel ışık vermiş. Yani zaten bu fotoğraflara baka baka insanlar o filtreleri yaratıp herkes de kendisini filtreyle göstermeye başladı. Gözler 1,5 kat daha büyük. Dudaklar her zaman dışarı doğru pörtlüyor. Vaa diyorsunuz ne güzel kız, ne kadar büyük gözleri vermiş. O kızı bir gör. Ne kadar büyük, ne kadar değil. O zaman karar ver. Bu değil herhalde. Bunu... Yok o. Yok artık. Evet gerçekten o. Tamam da bu çok vahşi ve acımasız bir fotoğraf olmuş arkadaşlar. Yani bu kadar da acımasızlık yapmamak lazım bir insana. Yani dişinde teller, gummy smile, diş etleri görünüyor, açı kötü, ışık kötü, her şey kötü. Yani şuradaki beni aldırdı mı acaba diye düşünüyorum. Orada bir ben var gibi. Belki de makyajla kapatıldı. Mümkün. Yani burada tabii bu cerrahi ya da ameliyatla yapılmış bir değişim mi acaba? Yani kaşta tabii ki bir kaldırma var. Bu botoksa da kalkmış olabilir. Göz kapağı var. Yani bu kadar sarkmış bir göz kapağı botoksa kalkmaz. Bu kadar göz kapağı da yaptırmış. Aklıma geldi, ne gösterelim? Sürpriz olsun. Hep ünlülere baktık. Ben şimdi bizim kliniğimizin ünlüsüyle devam edeceğim. Hemşiremiz Özgül var. Şimdi Özgül'ü çağıracağım. Özgül'e şöyle bir bakacaksınız. Sonra da tamam Özgül teşekkür ederim diyeceğim. Özgül gidecek. Sonra onun 2-3 yıl olmuştur herhalde. Çektiğim fotoğrafları var. Flash'la çektiğim, para flash'la çektiğim, oda ışığı görüntüsü veren, cep telefonuyla çektiğim, bir de normal güzel bir lensle çektiğim fotoğrafları. O fotoğrafları göstereceğim. Burun fotoğraflarını göstereceğim size. Böylece kızın kendisini gördükten sonra fotoğraflarda ne kadar farklı olabiliyormuş size bırakacağım kararı. Dur ben maskemi takayım da Özgür geldiğinde mesafe, ona maskesini çıkarttıracağız çünkü. Şimdi eğlenmeye başladım işte. Video çekerken ben eğlenmiyorsam siz nasıl keyif alacaksınız ki? Özgür gel canım. Gel gel. Çıkart maskeyi. Şimdi evet. Sizi Özgül'le tanıştırayım. Özgül, kliniğimizin sevgili hemşiresi. Özgül bu. Nasılsın Özgül? Teşekkür ederim Mesami. Tamam. Yok şaka yaptık sana. Hadi görüşürüz. Gidiyorum. Tabii git. Tamam. Bir şeye ihtiyacınız olursa Kahve için teşekkürler. yine gelirim. Afiyet olsun. Evet. Okey, şimdi devam edelim. Evet, şimdi daha gerçek bir örnek. Dediğim gibi Özgül'le tanıştınız. Biz de fotoğraflarını bulduk Özgül'ün. Şimdi bu fotoğraf 3 yıl olmuş bu arada. 2017'de çekmişim. Oda ışığı görüntüsü veren bir fotoğraf. Para flash. Nereden anlıyoruz? Gözünde bu 2 tane ışıktan anlıyoruz. Yani kendisine aslında en benzeyen hali bu. Oda ışığında onu gördüğümüz hali bu. Flash'ta fotoğrafa geç Brady. Aynı kız, aynı anda çekilmiş fotoğraf. Burnu görüyor musunuz? Bambaşka bir burun sanki. Ne kadar farklı görüyor musunuz? Bir de cep telefonuyla çekildiğini düşünün bunun. Göster şu cep telefonu fotoğrafında. Cep telefonu oda ışığı. Bunun bir kötüsü, daha kötüsü cep telefonu flash. Orada vardır belki klasörde cep telefonuyla flash. Bu da cep telefonu flashla çekilmiş fotoğraf. Bu bizim oda ışığında normalde gördüğümüz hali. Şu da cep telefonuyla flashla çekilmiş hali. Yani şimdi şu fotoğrafı öncesi, şu fotoğrafı sonrası gibi göstersem size burun ameliyatı olduğunuzu halledebilirsiniz. Bunu bilmekte yarar var. Herkes için yararlı bir bilgi. Neden diyeceksiniz? Çünkü sosyal medyada herkes fotoğraf çekiyor artık. Cep telefonlarındaki lens, objektif balık gözü. Balık gözü objektifle fotoğraf çektiğinizde orta bölümü büyük gösterir. Yani şöyle bir büyüme. Burun da en önde giden yerimiz olduğu için burun daha büyük görünür. Bir de flash patlatırsanız bütün gölgeler, ışıklar çok daha belirgin hale gelir. Dolayısıyla cep telefonu ve bir de flash görüntüyü hakikaten kötü hale getirir. Makyaj hileleriyle, ışıkla, bir de güzel bir kamerayla ya da cep telefonuyla çekecekseniz uzaktan ve arka kamerayla çekmenizi tavsiye ederim. Sonra büyütebilirsiniz. O görüntü buradan buraya getirebilir kişiyi. Bunun bende çok örneği var. Her hastamın fotoğraf çekerken 2 ışıkla çekiyorum. Birisi para flash, birisi de normal flashla. Dolayısıyla farklı deformiteleri görüyoruz. Farklı alanları görüyoruz. Bir de hastanın bana göstermek istediklerini daha rahat görüyorum. Yani sonuç olarak tamam ünlülere baktık, değerlendirdik ama birçoğunda aslında internette bulduğunuz fotoğrafların birçoğunda makyaj hilesi, ışık hilesi, farklı açıdan çekilmiş fotoğraflar. Bir de yıllar geçmiş. Aradan 20-30 yıl geçtikten sonra kişi artık aynı kişi değil ki zaten. Farklı bir şey değerlendiriyorsunuz. Buna göre bakmakta yarar var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok keyif alarak çektim bu videoyu. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir de bildirimlerinizi açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.